Milli takımımız dünya gündeminde alay konusu oldu. Milli takımda Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularımızın kulüp takımlarındaki kariyerleri riske mi girdi? Futbolcularımızdan açıklamalar, teknik direktörlerden açıklamalar ve Dünya Kupası'ndan haberler bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar dostlar. Evet, üzgünüz. 2 maç, 0 puan, 0 gol. Daha henüz gol diye bile bağıramadan turnuvadan elenmiş durumdayız. Son maç Amerika maçı, prestij maçına çıkacağız dostlar. Şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bazı şeyleri söylemek istiyorum. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler sorumluluk almaktan kaçındı. Benim bazı şeyleri söylemediğimi düşünen dostlar var. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'ndan dolayı ilk yarı 9 kişi oynadık. Bu ikisinin verimsiz performanslarından dolayı. Montella bu takımdan gitmelidir. Yerine de yeni bir hoca alınmalıdır dostlar. Uğurcan'ın yediği goller hatalı mıdır? Bunu tartışabiliriz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Konuşabiliriz. Bir sürü şey var. Ama kötü bir turnuva geçirdik. Bu milli takımda biraz kayırmacalar var arkadaşlar. Bazı oyuncuların orada olmaması gerekiyor ve bu oyuncular orada oluyor. Neden oluyorlar bilmiyoruz. Umarım bazı isimlerin istifası Amerika maçından sonra açıklanır. Bunu hep birlikte takip ediyor olacağız. Ben son maç Amerika maçını da izleyeceğim. Forma şansı bulamayan oyuncularımız, Can Uzun gibi oyuncularımızın ilk 11'de oynayıp kendilerini son kez göstermelerini istiyorum ben. Türkiye'nin Dünya Kupası turnuvalarındaki son golünün sahibi hala İlhan Mansız. Yani utanır mısınız bilmem yani. 2002'de atılmış gol hala orada duruyor. Önünüze bir sürü fırsat geçti. Başaramadınız. Yani beceremediniz bu işi ya. Beceriksizsiniz. Paraguay'ı falan da yenerdi en azından diyorlar arkadaşlar. Kunt sizce nasıl bir performans sergilerdi olsaydı, ama bunları da boşa konuşuyoruz. Yine de bir yazın bakalım. Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro. Bütün maç boyunca rakibi savunmamız gerekti. Ama bunu yaptık çünkü Dünya Kupası'na gelmemiz 16 yıl sürdü. Hakan Çalhanoğlu, Arda ve İsmail arasında bir üçgen oluştu. Bunu bozduk. Kenan Yıldız'ı da birebir bırakmak istemedik. Kenan Yıldız'ın bulunduğu bölgede alan savunması yaptık. Arda da pas yapmaya çalıştığı zaman hep onu muhafaza altında tuttuk. En tehlikeli pozisyonları sol kanattan geliyordu diyor. Rakip bile bizi çözmüş arkadaşlar. Bir teknik hocanın, bir teknik direktörün bir tane bile planı olmaz mı ya? Biri geçtim, 0 planı var adamın ya. 0 plansız çıkıyor adam. Serdar Ali Çeliker sert bir eleştiride bulunmuş. Biri Inter'in kaptanı, biri Real Madrid'de, biri Juventus'ta oynuyor. Kesinlikle burada haklı. Sonra da baskıyı kaldıramadık deniyor. O zaman ben oynayayım. Ben de baskıyı kaldıramam. Ayrıca villada istemem diyor arkadaşlar. Milli takımdan bazı oyunculara Bodrum'dan villa verilecekti biliyorsunuz. Dünya Kupası'na gidebildiğimiz için. Bunu başarı olarak görüyor milli takımlar Türkiye. Bunlar başarı değil arkadaşlar. Oraya gitmek bir başarı değil artık. Hemen böyle şeyleri büyük görmemek gerekiyor. Orada başarı aldıktan sonra villa mı veriyorsunuz? Bu adamların villaya da ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Villaya senin benim ihtiyacım var bence. Babaya en azından bir köy evi falan verelim. Villa değil, buna da bir köy evi verelim. Gerçekten inanılmaz yönetti. Ben korkuyordum, hatta eleştirmiştim bu kararı da. Artık baskı altına mı alındı, bu haberleri gördü mü bilmiyorum da. İnanılmaz bir maç yönetti. Hatasız olduğunu düşünüyorum. Sadece bize çok faul yapıldı. Bu faullere en azından 1-2 sarı kart çıkartması gerekiyordu. Onu çıkartmadı. Evet, Lille Türkiye sayfası paylaşıyor. Haklılığın acelesi yok. Türkiye'nin bir numarası diyor arkadaşlar. Bazı oyuncular hani hak etmiyor diyorlar ya. Milli takımda olmayı ama orada oluyorlar diyorlar. İşte bir tanesi de Berke diyorlar. Neden özür dilemiyor arkadaşlar? Bu yönetim olduğu sürece özür dilemeyecek sanırım o da. Haklı mı? Yorumlar kısmında tartışabilirsiniz. Türkiye FIFA sıralamasında 10 basamak gerileyerek 32. sıraya düştü. Evet arkadaşlar, bizim artık buradan sonra nasıl düzeltiriz biz bu kuyruğumuzu bilmiyorum. Karizma falan çizilmiş durumda. Oyuncuların, milli takımda oynayan oyuncuların da kendi kariyerleri de riske girmiş durumda bence. Bunu cidden söylüyorum. Piyasa değerleri de oldukça düşecektir. Dünya Kupası'nın bitmesine tam bir ay var arkadaşlar. Biz daha şimdiden elenmiş durumdayız. Gerçekten üzülüyorum. Yani buralarda güzel hikayeler yazılabilirdi. Oyuncularımızın piyasa değerleri artabilirdi. Çok üzülüyorum. Yani biz üzülüyoruz da onlar üzülüyor mu bilmiyorum gerçekten. Milli takım formaları 6.000 TL'den 4.000 TL'ye düştü. Vallahi kardeşim 500 TL'ye falan düşürürseniz alırız. Hatıra olsun diye alırız. Böyle bir hatıra da olamaz yani arkadaşlar. Bilmiyorum ama şuradan bile anlayabilirsiniz. 8.000 liraydı bu iş çıktığında zaten bu arada. 6.000'den 4.000 liraya düşmüş. Alır mısınız bilmiyorum. Milli takım kampından bir isim. Kampta ciddi bir lobi ve adamcılık var diyor. Antrenman performanslarının ilk 11 seçimlerinde hiçbir belirleyiciliği yok. Ozan Kabak'ın antrenman performansı üst düzey. Takım arkadaşları bile Ozan Kabak'ın oynaması gerektiğini düşünürken Merih Demiral oynuyor. Ali Naci Küçük'ün açıklaması arkadaşlar ve zaten Ozan Kabak'ın kendi kulübü de açıklama yapmıştı. Neden Ozan Kabak oynatılmıyor diye böyle oyuncusunu savunmuştu. Gustavo Alfaro. 16 yıllık hayalin 7 günde bitmesini istemedik. Adamlar
garip ya. Türkiye'ye karşı nasıl kazanabileceğimizi biliyorduk ve kazandık. Burada mesele taktik değil, oyuncuların ruhu diyor. Bizim ruhsuzlar bunu anlar mı bilmiyorum. Türkiye Dünya Kupası tarihinde görülmemiş bir istatistiğe imza attı. Kupa tarihinde bir maçta %70 üzerinde topa sahip olan ve 30'dan fazla şut çeken bir takım daha önce hiç kaybetmemişti. Türkiye bunu 2 kez üst üste başardı. Türkiye'nin Avustralya karşısında 2-0'la kaybettiği maçta %72 topa sahip olma ve 33 şut. Türkiye'nin Paraguay'a 1-0 kaybettiği maçta %78 topa sahip olma, 32 şut. Üstelik Paraguay maçında milli takımımız yaklaşık 1 saat fazla oyuncuyla oynadı. Yani rakip takım kırmızı kart yemişti biliyorsunuz. Ondan bahsediliyor. 2 maçın sonunda Türkiye'nin ortalaması %5 topa sahip olma. Ayrıca Dünya Kupası'nda 2 maç üst üste gol atamadan en çok şut çeken takım Türkiye oldu. Türkiye 2026 62 şut, İtalya 1966 49 şut. Paraguay ise Dünya Kupası tarihinde ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynayıp maçı kazanan 5. takım oldu arkadaşlar. Ve şu anda 2026 Dünya Kupası'nda atılmış. En erken golü de biz yedik sanırım. Roberto Carlos'tan bir açıklama. Türk milli takımı sanki tatil yapmaya gelmiş gibi diyor. Efsane sol beke katılır mısınız? Fırat Günayer, Paraguay ne kadar yeni kural varsa hepsini ihlal etti. Ağız kapamadan kırmızı gördüler. 1 dakika dışarıda kalma cezası aldılar. 5 saniyeden korner cezası aldılar. Her seferinde ne oldu diye şaşırdılar. Adamlar yeni kuralları bilmeden maça çıkmış. Biz bu takıma gol atamadık ya. Lan harbiden bu arada ne kadar doğru bir yorum ya. Adamlar bütün kural ihlallerini yaptılar. Adamlar futbolun kurallarını bile bilmiyorlar ama bizi yendiler. Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, ivedilikle bir Haiti-Türkiye maçı oynanmalı. Dünya Kupası'nın 47.'si kim öğrenmek istiyoruz. Böyle bir şey varsa gerçekten yapılmasını ben de istiyorum. Rezilliğinizi kanıtlayın arkadaşlar. Montella ABD maçının ardından ya istifa edecek ya da işine son verilecek. Zaten işine son verilmezse çoğu kişinin milli takıma soğuyacağını düşünüyorum ben. İlhan Mansız Arda Turan bir sonraki milli takım teknik direktörümüz olabilir diyor. Siz buna katılır mısınız? İster misiniz? Buna sıcak bakıyor musunuz dostlar? Şöyle bir şey var. Pep Guardiola çok zor biliyorum. Milli takım çalıştırmak istiyor ve boşta. Böyle bir imkan varsa Montella'ya verilen paraları gidin Guardiola'ya verin. Gidin oyunculara verilecek olan villaların hepsinden vazgeçin. Ağlasınlar o villaları alamadık diye. O villaların hepsini gidin Guardiola'ya verin. Bu takımı dünya takımı yapar gerçekten. Dünya Kupası'nda ya da diğer turnuvalarda başarıya götürür. Çünkü biliyorsunuz önümüzde Uluslar Ligi var. Rakipler inanılmaz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takım teknik direktörü görevi için Arda Turan'ı düşünüyor. Evet böyle de bir haber var. Hem Luis Enrique ile hem de Simeone ile çalışmış. Onların antrenmanını görmüş Arda Turan. Sizce milli takıma etki edebilir mi? Türkiye baskıya dayanamadı diyor. Kim diyor? Jürgen Klopp diyor. Klopp yıllar içinde çok sayıda Türk arkadaş edindim. Ne kadar büyük üzüntü yaşadıklarını biliyorum. Çünkü turnuva öncesi ne kadar coşkulu olduklarını biliyorum. Türkiye olağanüstü bir takıma sahip. O zaman akıllara şu soru geliyor. Neden? Yeterince istemediklerini söyleyen olabilir. Maçları izleyen herkes Türkiye'nin yeterince arzulu olduğunu görür. Kesinlikle çok istediler. Ancak üzerlerinde çok büyük bir baskı vardı ve buna dayanamadılar diyor Klopp. Ne dersin ya bizim takıma bir el atmak ister misin Klopp? Vallahi yakışır da. Türkiye'nin üst üste kaçırdığı net fırsatların ardından Alman spiker yorumu. Türkiye ne yaptı da bunlar başına geliyor gerçekten. Bir sürü de fırsat yakaladık aslında ama olmadı. Olmayınca da olmuyor. Çok üzgünüm. Ben kendi adıma çok üzgünüm. Dünya Kupası aldım arkama. Formalar aldım. İşte böyle reaksiyon videoları falan yapıyordum. Başarıya giden böyle öyküde hepsini birleştirecektim en son. Bunların hepsi bir hevesti ve kursağımızda kaldı arkadaşlar. Üzücü. Sadece üzülüyorum ve rezil olduğumuzu da biliyorum. Birazdan bakacağız. Gerçekten globalde de bayağı bir bizle billur geçiyorlar. Okan Buruk milli takımın elenmesiyle birlikte transfer görüşmeleri için Can Uzun ile birlikte FaceTime gerçekleştirecek diyor. Ali Naci Küçük'ün haberi olur mu? Çünkü bu elendik ya. Diğer takımlar transfer için bizim oyunculara bakmayacaklar büyük ihtimal. Hatta oynadıkları takımlarda bile kariyerleri riske girmiş olabilir. Özellikle Arda Güler için. Çünkü Mourinho turnuvayı izleyip karar verecekti. Arda da biraz kaçak dövüştü. Özellikle Paraguay maçında çok kaçak dövüştü. Sorumluluk almadı. Yani sen Real Madrid'de oynuyorsun. Canımız ciğerimiz bu arada. Arda'yı seviyoruz arkadaşlar ama sorumluluk almadı. Sorumluluk alması gerekiyordu. O kadar büyük takımlarda oynayan oyuncular. Hakan Çalhanoğlu yoktu. İstatistik Real Madrid sayfaları yapıyor. Arda Güler FIFA Dünya Kupası 2026'da en çok son 3. bölgeye savunma hattını aşan pas veren oyuncu 33 paslı arkadaşlar. Artık bunların hiçbir önemi yok. Arda Güler'in Paraguay'a karşı istatistiği 3 oluşturulan gol fırsatı. 10'da 7 ikili mücadele kazanıyor. %100 müdahale kazanıldı. 8'de 3 isabetli orta. %83 pas isabeti. 58 tamamlanan pas. 9'da 4 uzun top.
Her şeyi denedi diyorlar ama her şeyden daha fazlasını bekliyorduk ondan. O da yapamadı. Asıl makara şurada dönecek diyor arkadaşlar. Tam da dediğim şey Uluslar Ligi'nde rakiplere bir bakın arkadaşlar. Biz bunlara karşı ezilip yenilip rezil rüsva oluyorsak bunlar bizi çamaşır gibi böyle sıkarlar arkadaşlar. Lamine Yamal'a soru geliyor. Kiminle forma değiştirmek isterdin? Yamal, Neymar'ın forması zaten bende var, o yüzden Messi diyor. Diego Dalot, Cristiano Ronaldo'nun eleştirilerle başa çıkma konusunda ne kadar yetenekli olduğunu herkes biliyor. Onun bize olan güveni, bizim ona olan güvenimiz her zaman aynıydı ve öyle kalacak diyor ama Joao Neves ve Bruno Fernandes'in garip açıklamaları var Ronaldo ile ilgili. Portekiz milli takımı da karışmış durumda. Brezilya kalecisi Alisson 2026 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'dan daha fazla başarılı dribling yaptı. Alisson'un bir çalımı, Ronaldo'nun hiç çalımı yok. 2015'te futbolu bırakan Ronaldinho Serie C ekiplerinden Ravenna ile sözleşme imzalayarak yeşil sahalara geri dönüyor. Sky Sports'un haberi arkadaşlar. Benim adam geri dönüyormuş. İşte ben bunu izlerim. İtalya 3. Lig izliyorum bundan sonra ben. Flamengo sportif direktörü Jose Boto, Neymar'ın son 2 ayda 2 maç oynamışken nasıl milli takıma çağrıldığını anlamıyorum. Pedro 15 gol atmasına rağmen çağrılmıyor diyor. Haklı o zaman. Soru Dünya Kupası sırasında antrenman kampında en sevdiğin aktivite nedir? Yamal'ın cevabı Fortnite oynamak. Adam futbolu bu kadar ciddiye almazken, bu kadar önemsemezken dünya starı bir çocuk işte. Evet, Gyökeres, sen artık bu sevinci yapma çünkü artık ağzı kapatmak kırmızı kart. Öyle de bir meme var burada. Kanadı otobana çevirdi, 2 asist yaptı. Denzel Dumfries durdurulamıyor arkadaşlar. 2 tane asist sağ bekten. Hollanda Dünya Kupası'nda Brezilya, Almanya, Arjantin, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin ardından 100 gol barajını aşan 8. ülke oldu. Ve Denzel Dumfries'e Real Madrid'e katıldın mı diye bir soru geliyor. Bu soruyu cevaplamak istemiyorum diye bir cevap geliyor ondan da. A milli takımda yarın basına açık olarak yapılması planlanan antrenman iptal edildi. Çünkü kameralara bile gözükecek yüzünüz olduğunu düşünmüyorum, ben o yüzdendir. Hakan Çalhanoğlu, bu benim belki de son Dünya Kupam oldu. Belki de demeyelim, son olsun. Sen de dinlenmene bak. Villanda otur. Sinan Engin, Arda seni uyarıyorum. Mourinho bu formla seni kadroda oynatmaz diyor. Katılır mısınız Sinan Hoca'ya? Eski Fenerbahçeli futbolcu Baroni, Türkiye'nin böyle acı çekmesini görmek çok üzücü. Onların bir üst tura çıkmasını gerçekten çok istiyordum. Ama şimdi başımızı kaldırıp hazırlanmanın ve bir sonraki Dünya Kupası'na daha güçlü bir şekilde geri dönmenin zamanı geldi. Hepimiz birlikteyiz diye birliktelik mesajı veriyor. Son dakika haberi Real Madrid'den. Valdebebas'takilerin çoğu Jose Mourinho'nun takımının Bellingham'ın etrafında donanacağına inanmış durumda arkadaşlar. Bellingham orta sahanın yeni lideri diyorlar. TRT spikerinin 88. dakikada yaptığı yorum. Dakikalar eriyor, biz de eriyoruz arkadaşlar. Kartlara bıraktım. Orada bir video var. Maça bir reaksiyon videosu yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Orada ne kadar heyecanlı ve ne kadar bu maçta kırmızı çıkar diyorum. O bile doğru çıkıyor arkadaşlar. Bir sürü şey söylüyorum. Hepsi de aslında maç sonuna doğru çıkıyor. İzleyebilirsiniz. Tatsız reaksiyon videoları. Hepsinin böyle coşkulu, bol gollü, attığımız gollere sevindiğimiz reaksiyonlar olmasını isterdim ama öyle olmadı. Fabrizio Romano, Arda Güler açıklama yapıyor. Soyunma odasında aramızda hiçbir sorun yoktu. Arkadaşlığımız çok iyi herkese diyor. Biz sadece gol atamadık diyor, bu kadar. Milli takım kariyerlerine dayanarak onları asla yargılayamayacağım türden oyuncular. Kvaratskhelia, Gareth Bale ve Arda Güler. Evet, onlar da mesela. Kvaratskhelia mesela Dünya Kupası'na gidemedi arkadaşlar. Kötü bir futbolcu mu kendisi? Değil. Vincenzo Montella, Berke Özer üstü kapalı bir şekilde milli takıma çağrılan oyuncuların kulüplere göre seçildiğini söyledi diyor arkadaşlar. Öyle midir sizce? Böyle de bir açıklama var Berke'den. Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu istifaya davet ediliyor. Siz de ediyor musunuz arkadaşlar? Ben ediyorum. Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, 16 yıllık hayalin 7 günde bitmesini istemedik. Mesele taktik değil, ruh dedi. İlhan Mansız 2002 ruhunu anlatıyor. Bizim zamanımızda galibiyet primi yoktu. O zamanlar namus meselesiydi diyor. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Milli takımda prim olayları falan hepsinin kapatılması gerekiyor. Burası şerefli bir statü arkadaşlar. Burası şerefli bir yer. Böyle prim dolaşmaması gerekiyor. Çünkü böyle şeyler buradaki suyu bulandırır arkadaşlar. Hiç gerek yok. Kanım dondu. Yapay zekaya sorulmuş Türkiye grupta kaçıncı olur? ChatGPT ikinci diyor. Grok birinci. Gemini birinci. Kumru çıkamaz diyor abi. Milli takımın ABD maçına çıkması gereken ve bundan sonra evrilmesi gereken ilk 11'i budur, ne dersiniz? Denizgül forvet, Kenan Yıldız sol, Can Uzun 10 numara ve Barış Alper Yılmaz sağ kanatta. Arda Güler, ben de artık sanırım böyle düşünüyorum, 10 numara pozisyonda yapamadı. 10 numara değil mi acaba Arda? Sanki 6 numarada daha iyi gördük Hakan'ın yerine ama. Evet, Hakan'la Arda yan yana oynayamıyor. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bence anlaşamıyorlar.
Arda Güler o 6 numarayı alırsa takımı güzel bir şekilde paslarıyla çıkarır diye düşünüyorum. Çünkü burada kaleye daha yakınken artık olmadığını gördüm. Ya da bu maçlık öyle oldu ama çok garip. Yani 6-6'da oynatılmaz dedik ama sanki 6 gibi Arda. Ve defansta da Abdülkerim Bardakçı ve Ozan Kabak. Sağ kanatta da Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu'da sol bek gözüküyor. Montella forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 2 maçta 65 şut attık. Topun niye girmediğini açıklamak isteyen var mı? Ben öğrenmeye hazırım. Bunu bize neden soruyorsun? Şut çeken her takım iyi bir takım mı oluyor o zaman? Çekelim, şut çekelim. Gol atan takım, skor yapan, puan alan takım istiyoruz. Zaten bunların hepsi istatistik. Yani sen 125 tane çek, 265 tane şut çek. Gol atamadıktan sonra istediğin kadar çek. Gitti bak senin Avustralya'ya gol atamadığın milli takım. Biz Avustralya'ya gol atamadık. Bir sürü şut çektik. Amerika gitti 2 tane attı. 3 tane attı. Adamlar atıyor, öğren. Biz ya hoca olan sensin, bize soruyorsun. Nasıl bir statü ya? Nasıl bir yerdesin ya? Koltukları değiştirelim. Benim koltuk bir de bozuk. Teknik ekip tarafından bir veda konuşması oldu mu diye soru geliyor Kerem'e. Kerem, öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından bizi Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından biri. Savun sen hocanı. Ahmet Çakar milli takımda 3-4 oyuncunun kendi maçlarına bahis oynadığının tespit edildiğini söylemişti. Baş harfleri S, A, B ve H olan 4 oyuncumuz ağır risk altında diyor. İnanılmaz bir suçlamada bulunuyor Ahmet Çakar. Oyuncuları yorumlar kısmında bir tahmin edin. Hepsini alt alta yazarak sizler kimleri tahmin ettiniz? Ben birilerini tahmin ettim. Sizlerden de tahmin bekliyorum. Merih Demirel, sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz. 70-75 tane şut çekmişiz 2 maçta. Olmayınca olmuyor. Son dakikada da bir kafa vuruşu vardı. Keşke gol olsaydı. Hala umutlarımız devam ediyor olacaktı. Evet, Türkiye'nin kazanabileceği tek şey bu. Gözlüğü çıkarınca Dünya Kupası. Ama her şey net göründüğünde tam bir döner arkadaşlar. Bütün yabancı sayfalar böyle şeyler paylaşıyor. Hepimizi rezil ettiniz. Umarım mutlusunuzdur. Umarım üzülmüşsünüzdür. Böyle biraz çekinmişsinizdir. Ama pek de zannetmiyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse, hoşunuza gitmemiştir. Hepinizin morali yerdedir. Ama yine de bize destek olmak isterseniz, like attıktan sonra hype haklarınızı kullanırsanız sevinirim. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız buralarda olacağız. Yine içerik yapmaya devam edeceğiz. Yine yurt dışında oynayan oyuncularımızı takip edeceğiz. Özellikle Kenan Yıldız, Can Uzun, Arda Güler gibi isimleri yine takip etmeye devam edeceğiz dostlar. Çünkü başka oyuncumuz yok dışarıda oynayan. Onların durumlarını yakından takip edeceğiz. Arda bu performanstan sonra nerelere gider? Durumu ne olur? Yedek mi kalır? Başka bir takımla mı anlaşır? Onlara da bakacağız. Ama ben Arda'ya hala güveniyorum. Sizi bilmiyorum arkadaşlar. Bir sürü rekor kırmış oyuncu. Ona bakarsak Kvaratskhelia da milli takımda bir şey başaramamış durumda. 21 yaşındaki birisinden inanılmaz şeyler bekliyoruz. Orada aslında bu olayları Hakan Çalhanoğlu'nun yapıyor olması lazım. Genç futbolcularımıza biz yine de bu kadar yüklenmeyelim. Onlara biraz zaman verelim. Yaşları çok genç. Hepsi 21'li yaşlarda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.